Bu video LGS'ye çalışan, bir soruya daha doğru yanıt vermek için, bir yanlışı daha azaltmak için kafa patlatan, yani gerçekten LGS hazırlanmış arkadaşım için. Ta en başından beri güvenmen gereken o insana şu an itibariyle %100 güven. Yani kendine. Kendine inan. Bunu istiyorum. Bunu ezberden söylemiyorum. Çünkü sen sınavda olabileceğinin en iyisi olmak için orada olacaksın. Sınav yerine vardığında, okulun merdivenlerine çıktığında, sıraya oturduğunda, kitapçık önüne konduğunda bunu defalarca zihninde prova etmiş olduğunu bileceksin. Hatta kitapçıktaki sorular dahi sana çok tanıdık gelecek. Çünkü tüm antrenmanların, tüm denemelerin zaten bu an içinde. Sakın kendine üzülme, sakın kendine acıma. Sen bir kurban değilsin, sen tam tersine bir kahramansın. Kendi öykünün kahramanısın. Hatırla, sen aylar öncesinde bir tercihte bulundun, belki yıllar öncesinde dedin ki benim bir etkim var, benim bir iradem var. Ya olup bitenlerden etkilenen biri olacağım ya da sorumlu davranıp bu serüvenin belirleyicisi ben olacağım. Bunu dedin, sözcüklerle dememiş olsan da o kitapları heyecanla sipariş ettiğinde, kırtasiyeden aldığında, onları sıraya koyup sayfa sayfa satır satır okuduğunda, konuyu anlamak için kafa yorduğunda ben başaracağım dedin. Ben videolarımda aklıma geleni söylemiyorum. Her bir cümleyi, sözcüğü senin gayretini bilerek, emeğinin farkında olarak seçiyorum. Çünkü biliyorum haybeye, boş beleşe bir başarı istemiyorsun. Televizyonu kapattın, interneti sınırladın, dizi oyun perhizine girdin. Zamanı daha verimli kullanmak için önceliği LGS hazırlığına verdin. Canının istediği, aklını çelecek o kadar çok şeye hayır dedin ki. Yani bunu farkındayım, bunu takdir ediyorum. Lütfen sen de kendine bir aferin, bir bravo de. Çok sıkıldığın, çok daraldığın zamanlar oldu. Hele o denemelerin sonuçları açıklandığında, doğru sayıların beklediğinden az çıktığında, o sonuç listesinin asılı olduğu panonun önünden kendine kaç defa kızgın döndün. O zamanları hatırla lütfen. Kaç defa küstün kendine. Ama çok sürmedi değil mi? Yine işe koyuldun. Yere kapaklandıktan sonra tekrar ayağa kalkmak zordur. Sen bu zorluğu kaç defa yaşadın? Sen sadece ayağa kalkmadın. Sen ayağa kalkıp yürüdün. Kendine daha iyi olacak, ha gayret diyerek cesaret verdin. Bunu herkes yapamadı. Pek çok insan birkaç denemeden sonra ümidi keserken sen o çiçek açsın diye, o çiçek renklerini göstersin, kokusunu yaysın diye üzerine titredin. Evet, sorunca herkes çiçekleri sever ama herkes senin gibi çiçeğe emek vermez. Sınavda her soru senin ilk sorun olacak, tamam mı? Yanında 9, 10, 11 ne yazarsa yazsın. Sen o 90 sorunun her birine ilk soru muamelesi yapacaksın. Bu bir test tekniğidir. Bu her sorunun ayrı, özel, bağımsız olduğunun bilincidir. 20. soru da olsa, 80. soru da olsa bir nefes alışı, bir göz kırpma anında zihnini temizleyerek dinç, uyanık, canlı bir dikkatle doğru yanıtı bulacaksın. Çünkü bunu aylardır yapıyorsun. Aylardır o konular ve soruları ile uğraştın. Kimse senden, sen bile kendinden emek vermediğin şeyin karşılığını beklemiyorsun zaten. Sen dürüst ve adil bir şekilde oradasın. Sen hakkını istiyorsun ve hakkı için çaba gösteren bir insandan daha fazla saygıyı kim hak ediyor ki? Kendine güven demiştim ya az önce, bir şey daha ekliyorum. En az kendine güvendiğin kadar kendine saygı duy. Kendine saygı duymanı istiyorum. Sınav anında yaşayacağın duygu heyecan olacak. Bu heyecan senin nihayet heyecanın, kavuşma heyecanın, final heyecanı olacak. Bu korku, kaygı değil, coşku olacak. Sana garip gelecek belki ama bu duygu bugüne kadar seni motive eden umudun, bugüne kadar çalışmanı sağlayan inancın ta kendisi. Bu heyecan sınav sırasında sevince dönüşecek. Bütün yıl boyunca gözlerinin, kulaklarının, parmaklarının beynine taşıdığı bilgileri orada sınav esnasında kolayca çağıracaksın. Hani her sınavdan sonra kendine daha iyisini yapabilirdim diyordun ya. İşte bugün olabileceğinin en iyisi olacağın gün. Okulların kontenjanı, diğer öğrencilerin tercih ettiği okulları, bunları kontrol edemezsin ama tamamen kendi kontrolünde olan bir gerçek var ki o gerçekte sensin. Okuduğunu anlamak için o sözcüklerin, sembollerin, işaretlerin, sayıların sana hatırlatmasına, bağlantılar kurmasına zihninde izin ver. Sınavda çabuk ol ama acele etme. Dikkatin yorulduğunda 1-2 bilinçli nefes alıp aldığın nefesin ciğerlerine, kanına, beynine taşıdığı oksijeni hissedip dikkatinin güçlendiğini göreceksin. Bence sınava en iyi olduğun ders, test hangisiyse onunla başla. Kendine ait bir başlama planın varsa ve daha önce o işe yaradıysa o yöntemi de kullanabilirsin. Önemli olan senin sınav boyunca enerjini verimli kullanman. Kimi sorular sana ketum davranacaktır, yanıtı kamufle edecektir ama yanıtı yok edemeyeceklerdir. Doğru yanıtlar orada duracak. Baktın ki soruda bir direnç var. Geç o soruyu. Sen diğer soruya ilerle. Yeni soruya bak. Bu bir pazarlıktır. O senden yanıtı gizleyen soru birazdan tamam gel diye arkandan seslenecektir. Sen onu duymazdan gel.
Onun yanına sonra bakacağım işareti zaten koymuştun değil mi? Sonra dönersin. Diğerlerini bitir ve hazır olduğunda tekrar onu uğraştığın bir soru olarak değil, yine ilk soru olarak düşün, değerlendir. Biliyorsun, hatırla, daha önce de bunu yaşamıştım. Önce anlamamıştın, sonra bir ha deyip o sorunun hakkından gelmiştin. Yine aynı şeyi yapacaksın. Testteki her bir soru aynı puan değerinde. Kolayı, ortası, zoru yok. Soru sorudur. Kimi az, kimi çok ilgi bekler. Sen de her birine hak ettiği ilgiyi vereceksin zaten. Kimisine birkaç saniye, kimisine birkaç dakika. Hak ettiği ilgi neyse o. Ve her bir soruya dikkatini eşit, maksimum odaklayacaksın. Yorulmak mı? Yok. Sıkılmak mı? Yok. Sonra sıkılırsın, sonra yorulursun. Pür dikkat var. Komple o anda var olmak var. Aklınla, bedeninle, belleğinle, zihninin çağrışım gücüyle %100 sen orada sınav anında kitapçığın başında olacaksın. Ve seni tebrik etmek istiyorum. Elinden gelenin en iyisini yapacağın için, her bir soruyu ve seçenekleri sözcük sözcük okuyup anlayacağın için, sınav sırasında içinde bulunduğun ana odaklanacağın için, LGS öncesinde yılmadığın için, sınav sırasında da ve sonrasında pozitif tutumunu koruyacağın için, sınava girip ak koyun kara koyun belli olsun dediğin için, hayatın sana verdiği sorumluluğu üstlenip iyi ve güzel şeyler yapmak gayretinde olduğun için. Dedim ya, saygı duy kendine, sen bunu hak ediyorsun. Evet, sen de kendini tebrik et. Hakkını alacaksın. Unutma ki bu sınav senin için hazırlandıysa en az onun kadar sen de bu sınav için hazırlandın. Konu anlatımları, soru bankaları adeta bile taşı oldu. Sen kılıç daha da keskinleştin. Çözdüğün her soru sana ya aferin bildin ya da bak bunu da öğren lazım olur demişti ve öğrendin. Her halükarda kazanan sen olmuştun. Bu testlerin seninle kişisel olarak alıp veremediği bir şey yok. Asıl senin istediğin şeyler var. Diyorsun ki o sorulara bak yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi var ve ben de buradayım. Öyle bir sınav ki bizi adil olsun. Emek veren ve kaytaran belli olsun. Sen hakkını istiyorsun. Kendi başarını dile arkadaş. LGS hazırlanırken geçen her dakikanın senin kendine duyduğun güveni beslediğini bil. Sınavda her soluğunun zihnini aydınlattığını, geçen her saniyenin bilgini parlattığını düşün. Okulda, derste, defter kitap başında gözünün gördüğü, kulağın duyduğu, kaleminin yazdığı her bilgi aklında mutlaka iz bıraktı. Bunu bil. Bil ki hatırlayacağından emin ol. Sınav bittikten sonra da elinden gelenin en iyisini yapmış bir insanın kendisiyle duyduğu gururla, kendisine duyduğu saygıyla evine dön. Ve güzel bir tatil seni bekliyor olacak. Sana bütün kalbimle başarılar diliyorum. Denemelerinden, daha önceki sınavlarından çok daha iyi sonuçlar elde edeceğini, kendi kişisel dereceni yapacağını, kendi rekorunu kıracağına inanıyorum. Sen de inan.